Hayvanlarda da bizim açıklayamayacağımız, izah edemeyeceğimiz mükemmellikte fiiller cereyan ediyor. Biz bu fiillerin var olduğunu görürüz. Nasıl var olduğunu, niçin var olduğunu görmeyiz. Arı altıgen petek yapar. Arı güneşe göre çiçek bahçesi neredeyse ona göre açısını tespit eder, gelir bazı hareketler yapıp hayvanların oraya gitmesine sebep olur. Diğer oradan çiçek tozu toplayacak olan hayvanlar. Bizim gördüğümüz şudur. Hayvan bu hareketi yapar, diğerleri şunu yapar, diğerleri bunu yapar. Neticede mükemmel bir fiil ortaya çıkar. Ve biz bu olayın adına içgüdü deriz. Dikkat edelim. Nasıl ki kainattaki değişmezliklere kanun deriz. Kanun değişmezliğin nedeni değil ifadesidir. İçgüdü diye tabir edilen hayvanatta görülen mükemmel fiilin adıdır, nedeni değildir. İşte ateizm biraz el çabukluğu, üçkağıtçılıkla ki fiiliyatı üçkağıtçılıktır ateizmin. Ne yapıyor? Burada gördüğü değişmezliğin nedenini değişmezliğin kendisine veriyor. Ortada bir fiil var, mükemmel bir fiil var. Arının bal yapması gibi fiil var ama arıya bakıyorsunuz böyle bir şey gözükmüyor. Maddesinde de böyle bir şey yok. Bu tarzda güneşe bakıp 120 derece sola gittiği hareket yapacak bir altyapı da gözükmüyor ama yapıyor. Sonra bunu nasıl izah ediyor? Bu durumda ne demek lazım geliyor? Biz burayı bilmiyoruz. Hayvanın bu yaptığının nedenini bilmiyoruz ama yaptığı şudur demesi gerekirken ilginç bir şekilde hayvanda içgüdü diye bir şey var. O bunu yaptırıyor. Bir kere hayvanda içgüdü diye bir şeyin, maddi olmayan bir şeyin varlığını söylemek bir kere maddeperestliği çürütür. O bir. Kendi ayağına kurşun sıkar. Bir. İkincisi korkunç bir hatadır. Nedir o? Biz hayvandaki gördüğümüz davranışa bir isim veririz. Bu ismin adı içgüdüdür. İçgüdü diye tabir edilen şey hayvanın yaptığı hareketin bizim açımızdan isimlendirilmesidir. Fakat ne yapıyor ateizm? Bu isimlendirmeyi fail yerine koyuyor. Bu bir cehalettir. Bu bir seviyesizliktir. Bu bir akılsızlıktır. Aynen evrendeki değişmezliğin nedenini kanun söylemek gibi. Halbuki kanun evrendeki değişmezliğe bizim verdiğimiz isimdir. Bunu bilmek gerekirken nasılın bir tanımlaması olduğunu bilmek gerekirken nasılın nedeni gibi kabul etmek gibi bir üçkağıtçılıktır. Aynı şekilde hayvandaki görünen neticesi mükemmel olan fiillerin hayvanda bir isim olarak söylenmiş içgüdüden kaynaklı olduğunu söylemek tam bir cehalet örneğidir. Ne hayvanda içgüdüyle alakadar bir merkez vardır, ne böyle bir organ vardır, ne de böyle bir şey vardır. 120 derece güneşe göre sağa gidin diye hareketi tarif edecek kadar bir altyapısı olan bir hayvan, adına içgüdü değil ne derseniz böyle bir hayvan 5 santim sol tarafta cam açık çıkamıyor. Arının bal yapmasındaki fiil bir camdan çıkmaktan herhalde daha mükemmel iken 5 santim soldaki camdan çıkamayıp güneşe göre 120 derece sola git, çiçek tarlası ol denen o hareketi yapması bağdaştırılmaz. Öyleyse buradaki fiil hayvana ait değil. Ama bir fiil var ortada. Bu fiili tanımlamak için eskiden bazıları, bunun asıl adı sevk ilahidir. Ama bazen sevk-i tabii, sevk-i denmiştir. Sonra da şimdikilerin dediği içgüdü.